Kıymetli izleyenlerim, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne paylaşacağım? Şurada bir asmamız var. A üzüm dediğimiz bir tür, bizim bu yörede olan erkenci bir üzüm. Yani 7. ayın 15'i gibi yetiyor. Ama tabii çok verim alamıyoruz. Asmaya gelmiyor galiba. Yani üzümleri oluyor, üzüm tutuyor ama üzümlerini yetirmiyor. Yani su yetiştiremiyor. Gerçi burada kıraç biraz, ondan mı kaynaklanıyor? Nisan-Mayıs ayından itibaren de suluyorum ama bir türlü verim alamadık. Gördüğünüz gibi iki dal olarak gelişmiş. Tabii biz bir tanesini gene bırakacağım. Yani erken yiyecek üzüm olsun diye. Diğerini şuradan kesip aşılamayı düşünüyorum. Bazıları dipten yapıyor ve toprakla gömüyor ama ben de şuradan keseceğim. Yine buraya bir torbayla bağlayacağım. Yani yarma aşı yapacağım. Bunun türünü değiştireceğim. Bizim kabarcık diye adlandırdığımız bir üzüm türü var. Pekmeze falan iyi geliyor. İyi güzel pekmez oluyor. Sulu bir üzüm. Yemesi de güzel. Onunla türünü değiştirmeyi düşünüyorum. Yarma aşı yapacağım. Şuradan keseyim. Tabi yere paralel olarak yere 180 derece getirmeye çalışalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek önce bu omçamızı, asmamızı keselim. Bir de bunun yönüne dikkat etmek lazım. Şöyle gidiyor. 3 ya da 2 göz konulabilir. Bunu da şuradan almayı düşünüyorum. Bunları suya ıslamıştım ben. Evet, bu şeylerimiz hazır. Şunu şuradan 2 göz. Evet, şunu da şuradan keseyim. Kalemlerimiz hazır. Şunu şöyle hafif meyilli keselim. Yönünü unutmayalım. Sonra tekrardan keserim. Evet, rüzgarlı havada çok aşı yapmamak lazım. Ve bu şeylerimizi, aşı kalemlerimizde kurutmamamız lazım. Aslında yaş bir beze sarabiliriz ama ben şimdi sudan getirdim. Onun için çok önemsemiyorum ama buna dikkat etmekte fayda var. Yani rüzgarlı havada aşı yapmamak lazım. Şurayı bir düzeltelim önce. Aslında yeni ayın ilk günü, bilmiyorum budama yapmak uygun mu ama 20 gün eski ayı bekleyecek de olursak 20 gün beklememiz lazım. Bir de şuraları alırken şöyle içe doğru almak lazım, dış kabuğa zarar vermemek için. Eğer dışa doğru bunları kesersek bu kabukları zarar görebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi kıymetli izleyenlerim, önce orayı bir yarmamız lazım. Şuradan çok yarılmasın diye iple bağlayanlar da var ama çok ben sıkıntı yaşamadım. Şöyle yaracağım. Bıçağımızda başka bir bıçağım vardı ama onu bulamadım. Burayı yarmak için başka aparatlar da kullanan var. Kalemlerimizi yönünü unutmuyoruz. Şu şekilde inşallah görünüyordur. Şöyle ben bir evet. Aynı şekilde 180 derece arkasını da yapacağız. Tabii şurayı şöyle bir yuva yapacağız.
oturması için şöyle inşallah telefonumuz gösteriyordur. Tek olunca aşı yaparken keskin bir bıçağımız olması lazım ama elimizde kestirmemek lazım. Evet, bu da çok da keskin değilmiş ama idare eder. Şu eğri çok da uğraşsak kırılacak gibi ama kabuklar, şunun kabuğu buna değmesi lazım. Yani ona dikkat edeceğiz şöyle. Evet, çekiç de inşallah kırmayız. Hafiften ben bir vurayım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oturdu, öbür taraf oturmadı. Bunu kırmadan çıkarabilir miyiz acaba? Heh, bu tarafı biraz alacağız. Ya da oradan görünüyor mu bilmiyorum. Yani kabukların aşı tutması için kabukların kabuğa gelmesi lazım. Mantık bu. Evet. Evet, şu anda tam oturdu gibi. Şunu alalım ve diğer kalemimizi koyalım. Şimdi bunu da aynı şekilde bu taraf tamam. Evet, bu da çok güzel oturdu. Oldu. Şimdi sırada ne var? Sırada şimdi poşet geçireceğiz buna. Bu yarıklara toprak girmemesi lazım. Yani çürütür diyorlar. Bakınız şöyle iyice oturduğunu, yani şu kabukların kabuğa temas ettiğini görüyorsunuz. Yani şuranın bu asmaya değmesi lazım. Yine aslında poşeti koymadan göstersek iyiydi ama şöyle bakınız, şu tam yapışması lazım. Yani bu şekilde bunu topraklayacağız şimdi. Şu poşetin alt tarafını şöyle torbanın kesiyorum. Normalde bunlar, evet, fidan dikmek için almıştım, çelikler için. Ama şimdi burada kullanacağız. Kıymetli izleyenlerim, şöyle bunu bir gerçi poşetimiz çürükmüş ama gene de şöyle bir sarmaya çalışalım. Diplerden hava almaması lazım. Tabi toprak da koyacağız. Belki bununla toprağını sağlam yaparsak belki bu kadar sarmaya da gerek yok ama şuradan bunu bağlayabiliriz artık. Tamam. Şimdi yani şuralardan toprak koyacağız. Çok iyi sarılmamış gibi görünüyor ama toprak koyacağımız için, evet, şunu şöyle geçiriyoruz. Şuradan şöyle bağlayacağız. Kıymetli izleyenlerim, şu anda güzel oldu gibi. Toprağın bir mahsuru yok. Evet. Bunu gelip gidip
kontrol etmek lazım. Tabi bu işi meslek edinenler çok seri bir şekilde ne yapıyorlar? Bu işi yapıyorlar. Tabi bizim mesleğimiz bu değil. Hobi olarak yaptığımız için senede bir kere, yani birkaç aşı, pratiğimiz henüz gelişmemiş. Evet, aşı işlemi bu kadar. Kıymetli izleyenlerim, evet, şöyle gördüğünüz gibi, yani gözlerimiz dışarıda. Şunun bir tanesi o toprağın altında kalmasında mahsur yok. Onun biri dışarıda. Şunun da ikisi dışarıda kaldı. Şöyle yardığımız yerden beri şöyle toprakla doldurdum. Hava almayacağını düşünüyorum. Yani tutacağını düşünüyorum. Asma aşısı zor tutan bir ağaç değil. Tutar inşallah. Siz aşılamayı nasıl yapıyorsunuz? Böyle yarma aşısı. Yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Bugünkü paylaşımımız bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.